Dünyanın en güçlü siyasetçileri, bilim insanları ve milyarderleri. Hepsi tek bir ıssız adada buluştu. Amaçları tatil değil, insanlık tarihinin en karanlık suç ağını örmekti. Peki, tüm dünya bu modern skandalı konuşurken, biz aslında 1400 yıl öncesinden gelen bir uyarının gerçekleşmesine mi tanıklık ediyoruz? Bugün Epstein davasının şifrelerini, bizzat Peygamber Efendimizin onayıyla kayıtlara geçen Cessase hadisiyle çözeceğiz. Hazır olun. Çünkü bu sadece bir suç dosyası değil, ahir zamanın deşifresidir. Sahabeden Temim Eddari. Müslüman olmadan önce bir denizciydi. Bir gün fırtınaya yakalanıp bilinmeyen bir adaya sığındı. Orada her tarafı tüylerle kaplı, ne tarafı ön ne tarafı arka olduğu belli olmayan tuhaf bir varlıkla karşılaştı. Bu varlık kendisini şöyle tanıttı: "Ben Cessase'yim." Sürekli bilgi toplayan, her şeyi gözetleyen bir casus. Tıpkı bugün Epstein adasında kurulan gizli kameralar ve şantaj ağları gibi. Cessase, onları bir manastıra yönlendirdi. İçeride elleri boynuna, dizleri topuklarına demirlerle zincirlenmiş devasa bir adam vardı. Bu, Deccal'in ta kendisiydi. Zincirli adam onlara 3 soru sordu. Bu sorular, kıyamet fitnesinin zamanlamasını veriyordu. "Beysan hurmalıkları meyve veriyor mu?" dedi. "Bugün o bölge İsrail kontrolünde ve eski verimliliğinden eser yok." "Taberiye Gölü'nün suyu var mı?" dedi. "Bugün göl, tarihin en düşük seviyelerini görüyor. İsrail Gölü kurtarmak için yapay su pompalıyor." "Zuger Pınarı akıyor mu?" dedi. Lut Gölü'nün güneyindeki bu bölge, bugün ekolojik bir felaketin eşiğinde. Deccal, bu suların çekilmesini kendi çıkış zamanı olarak müjdeledi. Epstein gibi figürlerin, su ve gıda kaynaklarını kontrol eden küresel elitlerle olan bağ düşünüldüğünde, tablo netleşmeye başlıyor. Peki, Epstein bu tablonun neresinde? İslam eskatolojisinde Deccal, nesli ve ekini bozmak isteyen bir sistemdir. Neslin ifsadı. Epstein'in adasındaki çocuk istismarı sadece bir sapkınlık değil, insanlığın geleceğine yapılan bir saldırıdır. Hadislerde hayanın kalkması olarak geçen o dönemin tam içindeyiz. Transhümanizm. Epstein insan genetiğini değiştirmek ve kendi soyundan bir üst ırk yaratmak istiyordu. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın Allah'ın yarattığını değiştirecekler vaadi. Bugün bu adadaki laboratuvarlarda hayat buluyordu. Şantajın gücü. Deccal'in bir elinde cennet, para, güç, bir elinde cehennem, rezalet, dışlanma vardır. Epstein da liderlere itaat etmezseniz kasetlerinizi yayınlarım diyerek bu sistemi birebir kopyalamıştı. Epstein davası, buzdağının sadece görünen yüzüdür. Cessase olayı bize şunu hatırlatıyor: şer odakları gizli adalarda, kapalı kapılar ardında planlar yapar ama Allah'ın da bir planı vardır. Hadislerde Deccal fitnesinden korunmak için Kehf suresinin okunması tavsiye edilir. Çünkü Kehf suresi, bir mağaraya sığınan gençlerin, yani fıtratını koruyanların hikayesidir. Bugün dijital bir adada yaşıyoruz. Her yanımız Cessase gibi bilgi toplayan cihazlarla çevrili. Ancak gerçek özgürlük, bu sistemin şantajlarına değil, hakikatin sesine kulak vermektir. Bu kadar yozlaşmanın, bu kadar büyük şantaj ağlarının ve insan genetiğiyle oynanan deneylerin ortasında, asıl savaş nerede veriliyor biliyor musunuz? Savaş, laboratuvarlarda ya da o gizli adalarda değil, sizin zihninizin içinde veriliyor. Sistemin en büyük hedefi, size kendinizi unutturmak.